Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlhim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda aslında uzun zamandır da video atmıyorum. Böyle genel olarak bir durumumdan bahsedeceğim. Ayrıca Heraklius'u fullleyip YSS'yi de götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Ayrıca birazcık ekipman işleyeceğiz ve Heraklius'umuzun durumuna bakacağız. Yani KVK'da garnizon yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bunu sizlere göstereceğim. Yani siz de yorumlarda söylersiniz, yaparsın, yapamazsın. Gerçi artık şöyle, yani ikoniklerin 5. seviyelerine gelen insanlar olduğu için onlara nazaran benim garnizon yapmam hakikaten imkansız. Yani bu güzel teknolojiyle de artık olacak bir şey değil. Artık ikonik setleri yapmanız gerekiyor. İkonik setler artık full teknoloji olması gerekiyor ki bu şu anda çok zor. Yani ben bugün çizgulun videosunu izledim. Adam 4 tane ikonik yapmış 5 level. Bir tanesi 2 level, diğer ikisi de 2 ve 1 level olması gerekiyordu. Yani bu adamlara karşı zaten bir şey yapamayız ama bulunduğumuz seed'de belki yani backup garnizon olarak bir şeyler yapabiliriz. Aslında benim amacım, asıl amacım random TP atıp önden adamların bol savaşına gitmesini engellemek. Yani ön tarafta daha hızlı bir şekilde alan savaşına çıkmak. Benim asıl amacım bu. Ama gerektiği zaman da tabii ki Hera YSS şeklinde bayrakları da tutmaya çalışırım. Ama dediğim gibi diğer oyunculara göre biraz daha sönük olur. Teknoloji olarak KVK'da barbar kestiğimde ve pop-up'ları aldığımda iyi bir teknoloji yapabiliyorum. Teknoloji açığım çok çok büyük olmayacak ama ikonik açığım çok fazla olacak tabii ki de. Peki neden Hera YSS yapıyorum? Hera YSS yapmamın nedeni arkadaşlar, bayrakları gerçekten herkes mix bir şekilde reinforce atabiliyor. Bayraklar sadece süvari olduğunda reinforce biraz zor oluyor. Mesela Osiris savaşlarında Hera YSS çok iyi gidiyor. Ondan sonra KVK'larda da benim gördüğüm şu an Gorgo Hera veya Hera YSS. Yani Ziska yapmamamdaki neden Hera YSS mix savunduğunuzda çok daha iyi olması. Eğer ben Ziska yapsaydım mesela benim süvari setim full kritik olduğu için belki daha etkili olabilirdi ama Hera YSS bilmiyorum, bence daha iyi gidiyor. Yani bir de asıl amacım dediğim gibi şehri savunmak olduğu için şehir için Hera YSS çok çok daha iyi. Ben şöyle statslara falan bir baktığımda YSS'nin böyle direkt birlik saldırısı ve savunması vermesinden dolayı çok fazla stat farkı oluyor Ziskai ile. Mesela burada diyor ki %20 saldırı ve %20 savunma artışı dediğinde siz bunu %60 %60 olarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü benim şehrimde 3 tane farklı birim var. Piyade, süvari ve okçu şeklinde fazla ordum var. O yüzden bu bana %60 %60 bir etkisi olacak. Ben mesela Ziska'yı yapsam, Ziska'dan gelen özelliklere bakacak olursak, mesela Ziska'nın şurada mesela süvari saldırısı 15 ve savunması 15 var. Bu bana toplamda %30 bir stat veriyor. Yani bu %30 stats nerede? Hadi bir de %20 de buradan geliyormuş. Yani Ziska'nın verdiği %50 stats var. YSS'nin verdiği sadece expertise'den 60-60 %120 bir stats farkı var. Sadece expertise skill'iyle %70 fazlası oluyor. Ondan sonra daha da var, yani sadece bu kadar değil. Mesela şurada %20 saldırısı var. Bu da aynı zamanda dediğim gibi şeyi arttırıyor. Yani piyade, süvari, okçuya da değer verdiği için bu da %60 oluyor. Burada mesela %30 savunma var. Buradan da %90 savunma geliyormuş gibi düşünün. Bu Ziska'nın verdiği bireysel özelliklere göre YSS'nin verdiği mix özellikleri karşılaştırdığımızda büyük bir fark oluyor. Yani benim şehir için Ziska'yı kullandığımda kritik set yapmış olmam yani çok bir fark yaratmayacak. Kritik setlerden gelen, yani mesela kasktan 4.5 savunma fazla geliyor. 3.5 falan filan derken yani buradan toplasan %20 %30 fazla bir stats veriyor. Ama YSS'nin verdiği statslar çok fazla. Aktif becerileri de aşağı yukarı aynı olduğu için o meselelere çok girmiyorum. Sadece şehrimiz karışık birimlerden oluştuğu için Ziska ile YSS'nin o açıdan farkını sizlere söylemiş oldum. Heraklius zaten yani şu an gerçekten meta bir komutan, garnizon olarak her şeyle kullanılıyor. Gorgo Hera yapıyorsun, Ziska Hera yapıyorsun. Ondan sonra Dido Hera yapıyorsun okçu için. Ondan sonra Hera YSS yapıyorsun. Yani Hera'yı her fonksiyonda kullanıyorsun. Özellikle Osiris liglerinde Grand Prix'leri izlediyseniz Hera YSS çok kullanılıyor. Çünkü Osiris'te açık alana millet 5 ordusunu çıkarttığında piyade, okçu, süvari karışık oluyor genellikle. Daha kolay savunmada, daha kolay reinforce'da yapabiliyor. Neyse arkadaşlar, ben düşünce sistemimi anlattım sizlere. Hera YSS yapacağım. Hera YSS için ekipman da işleyeceğim. Yani mümkün olduğunca sadece şehir için önemsesem de ben bu durumu, mümkün olduğunca da backup garnizon olarak
Yeri geldiğinde, lazım olduğunda ordumu kullanmaya çalışacağım. Ben şimdi cevher telaşından falan 2 kere aldım bunu. Yani 80 heykel geldi Heraklius'a. 180 de oradan geldi. 273 heykel var şu anda Heraklius için. Şu anda basıyoruz arkadaşlar. Direkt fullüyorum. Heraklius'ta hiç beklememe gerek yok bir şey için. Şöyle yaptığımızda Heraklius fullendi. 333 heykel kaldı. Uzmanlığını açmadan önce bir bakayım şeye. YSS için ne yapabiliriz? 2 artı çok az bir farkla YSS kaçıyor. Kötü oldu bu. Yani belki uzmanlığına KVK'ya girdiğimizde alırım. Çünkü efsanevi han etkinliğini belki şey yapabiliriz. Bu 200'de tamamlar mı bilmiyorum. Şu an 44 tane anahtarım var. Buradan şey çıkma şansı var. YSS çıkma şansı var. Bir de günlüklerden YSS alabiliyorsunuz ama yani günlükleri almak çok mantıklı olmuyor arkadaşlar. Ben 5-6 kere aldım. 3-4 tanesinde 1 attı. Bir kere 6 attı. Bir kere de 7 attı. Yani biraz boş geldi bana. Benim mümkün olduğunca hızlı bir şekilde YSS'yi bitirip sonra Liu Che'ye geçmem gerekiyor. Liu Che de burada bekliyor işte. Liu Che'yi 60 yaptım. En kötü 5-5-1-1 haliyle KVK'da kullanacağım. Çünkü KVK içerisinde 6. ordumu kesin açmış olacağım. Bir uzmanlık diyelim, Heraklius'u açalım. Heraklius'u fullledik. YSS'ye şimdi heykelleri bassam mı diye düşünüyorum. Yani yetmiyor şu an için. Şunu aldığımızda bunun için basabiliriz. YSS'yi bir şekilde fullleyeceğim ama hani başka bir komutana gitme durumum olur mu? Onu bir düşünüyorum şu an. Yani Hera ile gerçi başka bir komutan kullanamam. Yani YSS'yi her halükarda yapmam lazım. 50 artı 310 360 heykele ihtiyacım var. Bende 320 heykel var. Yani 40 heykelle kaçıyor YSS şu anda. YSS'ye şu an ellemiyorum. Ama dediğim gibi günlüklerle ve efsane handan gelen heykellerden sonra YSS'yi fullleyeceğim. Geri kalan heykellerle de Liu Che gidiyor olacağım. Şimdi ekipman olarak ne işleyeceğiz? Hemen ona geçecek olursak. Şimdi şuradan şey etkinliğini bir yapayım. Şunu aldım gerçi de. Bir devam edelim. Şunları bir açayım. Dur. Mikrofondan göremiyorum. %80 geldi, bu çok iyi. Şunu al. Bunu da al. Geç, bunlara geldi. 10, 17. Dur. Benim ne kadar eksiğim var şu anda ayaklık için? 14, 12. Ah be. 26. Benim 4 tane şeye ihtiyacım var. Taslağa ihtiyacım var. Şimdi 3 alsam 10 tane free gelecek arkadaşlar. 3 gün boyunca daha giriş yaptığımızda 10 tane free gelecek. Benim 3 tane bundan, yani 3 bunu alıp bir tane yenileyle de şeyi almam gerekiyor. Bir tane almam gerekiyor. Eğer bu 5 taneyi almaya çalışırsam paketini çekmem gerekiyor. Paketi de yani şu an çok, yani çok pahalı, bize göre pahalı ama normalde tabii ki ucuz millete göre, ama hani şuna 20 dolar vermek istemiyorum. Zaten cevher telaşını bitirdiğim için yani şuna bedavadan 20 dolar vermek istemiyorum. O yüzden çekiç etkinliğini bekleyeceğim. Şuradan dediğim gibi 10 tane gelecek. 3, 6, 10 geliyor. 6'ya 10 alırız. Yenile atarız. Bir tane yakalamaya çalışırız. O bir tanenin indirimini yakalarsak herhalde 3'e mi düşüyordu? 3, 6, 9. Aynen halledebiliyoruz onunla. Zaten şu an şey basamıyorum ya. Ayakla basamıyorum. Malzeme lazım. Videoda basamayacağız onu yani. Şimdi buna basacağız. Umarım kritik gelir. Kritik gelirse şimdi liderliğe mi atacağız, piyadeye mi atacağız, onu düşünüyorum. Herhalde liderlik atarız ya. Çünkü ben bu ekipmanları, yani liderlik seti ekipmanlarını piyade ordumda da kullanacağım. Ya çok kullanışlı ekipman bu ikisi. Birlik sağlığı verdiği için. Yani hatta okçunun en iyi setinde ayaklık ve bacaklığı yapıyorlar arkadaşlar, liderlik seti. Okçu kritik seti yapıyorlar ve kullanıyorlar. Yani en iyi garnizon ya da rally şeyi ekipman olarak bu ayaklık ve bacaklık kullanılıyor. Aynı şekilde ben bunu piyadede açık alan için de kullanabileceğim. Ama sanırım liderlik seti için kritik yaparız eğer gelirse. Bas bakalım. Evet, yine kritik gelmedi. Oğlum bana daha hiç gelmedi bu arada kritik. Hiç tek seferde kritik basamadım. Nerede ekipmanlar bak. Şu kadar ekipman bastım arkadaşlar. Hatta ayrıştırdığım da çok fazla oldu. Yani buna rağmen hiçbir seferinde tek seferde yani %10 şansla kritik yakalayamadım. Artık yani umudum yok yani bu şeyin kritik gelmesine dair. Mecbur elimle yenile yapmam gerekiyor. Bunu buna takalım. İkoniğini yapar mıyız? Yaparız büyük ihtimalle. Şöyle yapalım ikonik.
Çünkü bunu büyük ihtimal yenilerim. Bir daha bu ekipmandan basacağımı düşünmüyorum. Şöyle yapacak olursak her ay için en iyi ekipmanı göstereyim ben size. Yani benim yaptığım en iyi ekipmanı daha doğrusu. Jank da mıymış? Neyse bunu şöyle yaparız. Bunu tak. Şu an için ayaklık değişecek. Ayaklığı değiştirdikten sonra ne oluyor? Mesela şey bozuluyor mu? Süvari seti. Süvari setinin silahla bozulmuş oluyor. Göğüslük de değişir. Göğüslükte çünkü daha piyadenin göğsünü yaptığımda daha iyi bir set yapmış oluyorum. Süvari göğsü sadece %16 bir stats veriyor. Ama piyadenin göğsünü yaptığımda sarı ekipman %22 bir stats verecek. Kaskı ve silahlı tutabiliriz aslında. Kaskı ve silahlı tutup göğüslük piyade, eldiven için de belki piyade yaparız. Ya da piyadenin eldiven ve kaskını şey yaparız, set yaparız. Göğüslükte şeyi tutarız, silahlı tutarız bilmiyorum. Şu an benim de kafam çok karışık bu konuda açıkçası. Yani mümkün olduğunca süvariden çıkartacağım bunu. Yani süvari şeyi ekipmanlarını çıkartıp piyade ve liderlik setini mixlemeyi düşünüyorum. Liu Che'de şu an için bir tane ekipmanımız hazır olmuş oldu. Yani bu Liu Che'nin ekipmanı aslında açık alanda kullandığımda Liu Che'de bu olacak. Sonra liderlik setinin ayaklı olacak. Göğüslük, piyade göğüslü olacak. Şu üçü için ne yapacağıma daha karar veremedim. Ha, yetişir mi? Yetişmez büyük ihtimalle. Yetişmeyeceği için mavi kalkanla şey kullanırım büyük ihtimal. Dandik dündik ekipmanlar kullanırım. Şöyle bakayım ekipman durumumuz ne ya şu an. Hiç kalmamış ki. Evet şu an ekipmanı sıfırladık. Bir KVK'ya ihtiyacım var benim ya. Çünkü KVK içerisinde barbar keserek şey yapabiliyorum. Ekipman ihtiyacı olsun, cevher ihtiyacı olsun, hız ihtiyacı olsun. Bunların hepsine karşılayabiliyorum ama off season'da yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Evet şöyle düşününce anlatacağım bir şey var mı? Yok sanırım. Bir sonraki pikte büyük ihtimal ayın 26'sı olacak arkadaşlar. Bir sonraki pikte KVK'yı pikleyeceğiz. Ondan sonra KVK'ya giriyor olacağız. Büyük ihtimal ilk savaşlar gelecek ayın 15'i gibi başlar. Yani gelecek ayın 15'ine kadar benden video beklemeyin. Krallığın durumunu göstereyim ben size. Tek birliğe döndük. Ben bunu zaten bizimkilere çok baskılıyordum. En son karar alındı. Önceden AA ve BB ayrı ayrı main birliklerdi. Şu an BB main birlik. AA ise şey support birlik olarak geçiyor. Şöyle bakınca aslında krallığın gelenine güç olarak 19,3 milyar falanız şu anda ve bu biraz sıkıntı aslında. Yani çünkü eşleştirme kısmında eğer oyun sadece güce göre bakıyorsa çok absürt krallıklarla eşleşebiliriz. 2605 gibi. Yani onlar İmperium'dan düştü. Düştükleri için 20 milyar bandında. Yani 700 milyon falan bir güç farkımız var. Yani onlarla eşleşme şansımız yüksek sadece güce göre bakılırsa. Eğer KP falan etki ediyorsa büyük ihtimal eşleşmeyiz ama yani sıkıntı yaşama durumumuz var. Bir KVK daha yaşadıktan sonra büyük ihtimal AA'daki bir oyuncuların çoğu şey olmuş olacak. Krallıktan gönderilmiş olacak. Yani BB büyük ihtimal 14 milyara 13 milyara çıkar eğer tek birlik gidersek. Ve KP olarak da büyük ihtimalle birlik KP'si olarak da 500 milyar bandında oluruz diye düşünüyorum gelecek KVK için. Durumlar böyle. Anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. İkonik setlerden biraz bahsedeyim. Ben ikonik setlerin videosunu çekmedim arkadaşlar ama ikonik olarak bizim aldığımız karar şu. Bizim arkadaşlarla falan konuştuğumuzda düşündüğümüz şu. İlk başta açık alanda kullandığınız yani ben mesela şu 6 ordu kullanıyorsam 6 ordunun sarı ekipmanlarını bitirmek öncelik. 6 ordunun sarı ekipmanları veya 5 ordunun veya 4 ordunun sarı ekipmanları bittikten sonra en güçlü ordunuzdan başlayarak kritiklemeye başlıyorsunuz. Ben mesela süvariyi kritiklemeye başladıydım. Kritikler bittikten sonra da ikonik yapabilirsiniz. Ama kritikler bitmeden ikoniye başlamak mantıksız. Çünkü mesela Han'ın onuruna baktığımızda arkadaşlar ben de mesela Han'ın onuru kritikli. Bana ne veriyor? Süvari savunması 4,5 veriyor. Ben bunun ikoniğini arttırırsam mesela bu Han'ın onurunu kritiklemek yerine mesela ikonik yapmayı düşündüm. Yani kritik mi öncelikle yoksa ikonik mi öncelikle onu bir beyin fırtınası yapacak olursak. Bu bana süvari saldırısı 1,5 veriyor. İkincisi tamamen çöp. Yani ikide bırakırsan baya bir çöp oluyor.
Üçüncü de 650 birim kapasitesi veriyor. Yani bunun çok büyük bir etkisi olmaz. Belki %1, %1,5 bir statsa tekabül ediyordur bu da. Yani %3 bir stats diyelim. Bir de sahra kıtalarına 1,5 şey veriyor. Tüm hasar veriyor. Aslında dördüncü seviyeye getirene kadar size adam akıllı bir özellik vermiyor. O zaman şöyle düşünebiliriz. Eğer ben Han'ın onurunu dördüncü seviyeye kadar ikoniklemeyeceksem kritik yapmak daha mantıklı. Çünkü %4,5 savunma veriyor. Yani dördüncü seviyeden itibaren ikonik size bir değer katıyor Han'ın onurunda. Yani bu ekipmandan ekipmana farklı değişebiliyor tabii ki de. Burada mesela düşman sağlığı yok sayıldı demiş %1 ama verdiği stat %3,5. Birim kapasitesi ve sahra haritalarına nazar. Bu aynı şekilde göğüslükte de dördüncü seviyeye kadar getirmiyorsanız çok bir mantığı yok ikonik yapmanın. Yani o yüzden sıralama bu şekilde. İlk başta sarı ekipmanlarınızı yapıyorsunuz. Sonra kritikleme yapıyorsunuz. En son ikoniklemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha ikoniklemeye başlamayacağım. Önce tüm ordularımın, açık alan ordularımın sarı ekipmanlarını bitirmeyi düşünüyorum. Bu videoluk bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ha bu arada VIP 18 için ne kadar kaldı ondan bahsedeyim. VIP 18 için çektiğim paketlerle falan 3 milyon 950 bin falanım. KVK içerisinde biraz barbar kesmem gerekiyor veya etkinliklerden cevher kazanmam gerekiyor. Bir ara Plutomal gelmişti. Bundan zaten herkesin haberi oldu. Oradan ben bayağı bir paket çektim. Şu 5 dolarlıktan özellikle 2 kere çektim 10x olanından. Bayağı bir çünkü paket çekiliyor 5 dolarlık. Ve 2 KVK'lık neredeyse pop-up'ım hazır. Daha harbi için bir paket çekmedim. Daha harbi almayı düşünmüyorum zaten. Pop-up'lar hazır ama. Yani KVK'ya girdiğimizde pop-up'ları aldığımda bana bir 50k mı? Yok 25k mı? 25-30k falan bir cevher gelecek. Artı paketlerle falan 50k 60k falan gelir. Yani ortalama 3 milyon 950 bin bandındayım eğer sadece VIP'e yatırırsam. Yani KVK'ya girdikten sonra birazcık barbar kesersem ve cevher toplarsam VIP 18 olabiliyorum. Bunu kesinlikle ve kesinlikle ayarlayacağım ilk savaşlardan önce. VIP de bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. KVK geldiğinde görüşmek üzere.